Eğer matematik öğrencisiyseniz ve ders notlarınızı yükseltmek istiyorsanız öncelikle bir şeyi anlamanız gerekiyor. Matematikte iyi olmak şans eseri olmaz. Sadece birkaç dakika ders kitabınıza göz atıp, sınav salonuna girip, Kore dizilerindeki dahiler gibi sihirli bir şekilde harika notlar almayı bekleyemezsiniz. Eğer 100 alan matematik öğrencisi olmak istiyorsanız, 100 alan matematik öğrencisinin alışkanlıklarına sahip olmalısınız. Şimdi bu noktada muhtemelen ne tür alışkanlıklar olduğunu merak ediyorsunuzdur. Endişelenmeyin. Bu videoda matematik notlarınızı yükseltmek ve belki de sınıf birincisi olmak için çalışma seanslarınız sırasında yapmanız gereken en önemli 10 şeyi ele alacağım. İlk ipucu, ders kitabınızdaki çözümlere sadece göz atmayın. Matematik çalışırken sadece soruları ve cevapları görsel olarak tararsanız konuyu yeterince iyi öğrendiğinizi düşünebilirsiniz yani. Ama bu sahte bir özgüvendir. Sorular üzerinde daha önce çalışmamışken cevapları bildiğinizi varsaymak kolaydır. Beyniniz izleyerek öğrenmez, deneyimleyerek öğrenir. Yani matematik çalışırken her zaman kaleminizi veya kurşun kaleminizi alın ve problemleri kendiniz çözün. İkinci ipucu, matematik çözerken neyi çözdüğünüzü iyi bilin, mantığını kavrayın, ezbere işlem yapmayın, neyi ne için yaptığınızı öğrenin, bunu öğretmeninize sorabilir ya da internetten araştırıp öğrenebilirsiniz. Üçüncü ipucu, çalışma seanslarınız sırasında başarısız olduğunuz soruları atlamayın. Bunlar zayıf noktalarınızı ortaya çıkaran sorulardır. Onlara geri dönün, tekrar çözün. Eğer tekrar yanlış yaparsanız üçüncü kez çözün. Sonunda doğru yapana kadar devam edin. Bu, beyninizi sınavlar sırasında paniklemeyi bırakması için eğitmenin yoludur. Dördüncü ipucu, zor sorulara geçmeden önce basit soruları iyice öğrenin. Zor problemler, Lego blokları gibi üst üste yığılmış basit problemlerdir. Temeliniz sağlam değilse her şey çöker. Bu yüzden temelleri tekrar tekrar uygulamaktan çekinmeyin. Toplama, çıkarma, bölme, sadeleştirme, genişletme, çarpanlara ayırma, becerilerinizi geliştirin. Tüm basit işlemlerin otomatik hissettirdiğinden emin olun. Temellerle rahat olduğunuzda karmaşık şeyler birdenbire çok daha az korkutucu hale gelir. Beşinci ipucu, sizi sinirlendiren konulara daha fazla zaman ayırın. Herkesin sinir bozucu bir yanı vardır. Kalemlerini bırakıp pencereden dışarı çıkmak istemelerine neden olan o bir konu. Kimileri için bu trigonometridir. Kimileri içinse geometri. Sizin için ne olursa olsun ona daha fazla zaman ayırın. Örneğin sizin için daha kolay olan konulara 30 dakika ayırırsanız zor olanlara tam 1 saat ayırın. Bu şekilde konuyu sonunda daha iyi anlama şansınız daha yüksek olur. Videoyu ufak bölüyorum. Kanalıma destek olup hype puanı bırakan takipçilerimin yorumlarını videoya ekliyorum. Hype puanı nasıl bırakılır bilmiyorsanız yorum kısmını açmadan sola kaydırdığınızda ücretsiz bir şekilde puan verebilirsiniz. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Ayrıca videonun altına kendi çalışma taktiklerinizi yazarsanız birbirimize daha da destek oluruz. Hepsini kalpleyeceğim. Tamam, videomuza dönelim bir tanelerim. Altıncı ipucu, sadece size uygun olanları değil, müfredattaki her konuyu ele alın. Öğretmenin sihirli bir şekilde görmezden geldiğiniz konuları unutmasını umarak sınav salonuna giremezsiniz. Hayat böyle işlemez. Okul yılı için tüm konuların bir kontrol listesini yapın ve bunları tek tek işaretleyin. Bu şekilde dikkatiniz eşit olarak dağılır ve matematik testlerinde herhangi bir konu gördüğünüzde hazırlıksız yakalanmazsınız. Yedinci ipucu, çözerken kısa yolu biliyor olsanız bile adımları atlamayın. Sınavlarda her adımın kendi puanı vardır ve sonunda küçük bir hata yapsanız bile yazdığınız notlar doğru yaptığınız birkaç adım için size birkaç bonus puan kazandırarak sizi kurtarabilir. Sekizinci ipucu, formüller ve teoremler için bilgi kartları hazırlayın. Matematik sadece anlamakla ilgili değildir. Ezberlemeniz gereken çok şey de var ve formülleri ne kadar hızlı hatırlarsanız soruları o kadar hızlı çözersiniz. Bilgi kartları bunun için mükemmeldir çünkü küçük, basit ve taşıması kolaydır. Formülleri yatağınızda, otobüste, molada, yemek yerken her yerde tekrar edebilirsiniz. Formülleri ne kadar çok görürseniz o kadar iyi aklınızda kalırlar. Dokuzuncu ipucu, kendi sorularınızı oluşturun. Yeterince pratik yaptıktan sonra sınav sorularının nasıl yapılandırıldığındaki kalıbı fark etmeye başlayacaksınız. Bu bilgiyi kendi sorularınızı oluşturmak ve çözmek için kullanın. Bu sizi sınav görevlisi gibi düşünmeye zorlar ve eğer aklınıza hiçbir şey gelmiyorsa tam sınıf seviyeniz için pratik sorular oluşturmak üzere yapay zekayı kullanmaktan çekinmeyin. Ücretsiz bir pratik neden olmasın? 10. ipucu. Haftalık çalışma programınızı yaparken matematiği haftada birkaç kez ekleyin. Matematik tutarlılık gerektiren bir derstir. Eğer matematiği haftada sadece bir kez çalışırsanız beyniniz bir sonraki sefere kadar her şeyi unutacaktır. Matematiği zamana yayın.
Matematiğe zaman ayırın. Ders programınıza en az 3 kez görün. Ve eğer düzgün bir çalışma programı nasıl oluşturacağınızı bilmiyorsanız bununla ilgili zaten bir video hazırladım. Yorumlara linkini ekleyeceğim, böylece bunu izledikten sonra izleyebilirsiniz. 11. ipucu. Sınıfta bir şeyi anlamadıysanız konuşun. Soru sormak utanç verici değil. Eğer gerçekten utanıyorsanız teneffüslerde öğretmeninizin yanına gidip de tek başınıza sorabilirsiniz ya da yapay zekaya sorabilirsiniz. Daha utanç verici olan aslında ne yaptığınızı bilmediğiniz halde bir konuda her şeyi biliyormuş gibi davranmaktır. Bu yüzden konuşun ve öğretmenin açıklamasına dikkat edin. Ve açıklama hala net değilse sorun değil. Sadece YouTube'a gidin. İnternette aynı konuyu farklı şekillerde açıklayabilecek yüzlerce öğretmen ve sizin yaşınızdaki genç var. Bunlardan biri kesinlikle size yardımcı olacaktır. Tamam, yeterince konuştuk. Defterinizi alın, kaleminizi alın ve bu ipuçlarını bugün bir sonraki matematik çalışma seansınızda uygulamaya başlayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer videolarımı faydalı buluyorsanız bana destek olmak için like atıp abone olabilirsiniz. Daha fazla Glow Up tavsiyeleri için kanalıma tıkla. Hoşça kal.